Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'ndaki hareketlerin daha sert bir şekilde 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru ilerleyebileceği ile ilgili videolarımız vardı. Bu 21.16 neden bizim için önemli? Bakın Euro Türk Lirası'nda 21.16 direncini haftalıkta takip edeceğiz. Bu haftalık direnç üzerinde kalmayı başarabilir ise 21 lira 16 kuruş seviyesinin üzerinde Euro Türk Lirası kapanışlar yapabilirse Euro'da bizler için hedef bölgesi 22 lira 80 kuruş civarına doğru bu hareketlerin hala da devam etmesi beklentilerimiz dahilinde olacak. Burada herhangi bir aşağı yönlü hareket şu an için gözükmüyor. 21.16 üzerinde kaldıkça da Euro Türk Lirası tarafı arkadaşlar oldukça güçlü gözükmekte. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'ndaki hareketlerin de beklentilerimiz dahilinde 24 liranın üzerine attığını görüyoruz. Beklentimizde zaten 24 liralar üzerinde bir sterlin takip edeceğimiz yönündeydi. Burada 23.63 sterlin takip edenler için artık önemli bir destek ve bu destek çalıştıkça haftalıkta arkadaşlar 24 lira 62 kuruş önemli bir seviye olacak. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Sterlinle euro tarafına baktığımız zaman euro tarafında 21.16 çok önemli dedik. O haftalık direnci şu an itibariyle yukarı kırmış durumda ve 21 lira 16 kuruşun üzerinde kapanışlar yapıyor. Sterlin biraz daha gerilemiş durumda. Çünkü sterlinde haftalık yukarı yönlü hareketlerin gelebilmesi için 24 lira 62 kuruş seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekli ki sterlinde aynı euro gibi hareketlerine devam edebilsin. Burada 24 lira 62 kuruşu sterlinde takip edeceğiz. Sterlin biraz daha geç hareket ediyor haftalık kapanışlar nezdinde incelediğimiz zaman. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman özellikle kapalı çarşı tarafında olan hareketlilik dolar kurunda bizi arkadaşlar nasıl anlatayım telaşlandırıyor şeklinde söyleyelim. Orada 20 liralara yaklaşan bir fiyat hareketliliği mevcut. Ayrıca kapalı çarşı tarafındaki fiyatlamalar bankalar nezdi tarafına baktığımız zaman bankalar tarafında daha geri kalmış bir fiyatlama. Dolar Türk Lirası üzerinde bizlerin 19 lira 50 kuruş kısa vadede izlediğimiz bir bölgeydi. Bakın bu bölge arkadaşlar ilk kısada çok önemli olacak bir bölge. Devamlı ben zaten bu bölgeyi size veriyorum. 19 lira 50 kuruşun geçilmesiyle birlikte 20 lira 55 kuruş seviyesine kadar buradaki atak çok hızlı bir şekilde dolar kurunda beraberinde getirebilir. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman orada özellikle toplu alımların yapıldığı, bu toplu alımların da şirketler tarafından kapalı çarşı üzerinden yapıldığı yönünde bazı haberler okuyoruz. Çünkü bu haberler bizler için neden önemli? Şirketlerin bu durumda kalması biraz bu bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani bu bize gösteriyor ki şirketler bankalar üzerinde dolar bulmakta zorluk çekiyor olabilir. Bunun için de kapalı çarşı tarafına yönlenmiş olabilirler. Merkez Bankası tarafından da gene baktığımız zaman rezervlerde kayıplar olduğu, bir hafta içerisinde de Merkez Bankası rezervlerinde kullanılmış bir para olduğu gözüküyor. Bu parada doları yukarı yönlü hareketini engellemek için kullanıldığı söyleniliyor. Yani yukarı yönlü hareketini baskılamak için kullanıldığı söyleniyor. Fakat öbür taraftan gıda fiyatlarına baktığımız zaman sevgili dostlarım gıda fiyatlarında baskı maalesef ki aşağı yönlü değil yukarı yönlü hala devam ediyor. Vatandaşın cebindeki alım gücü azalmış durumda. En son yapılan asgari ücret miktarının bile artık açlık sınırının gene altında kaldığı açıklamalarda görülüyor. Yani ihracatçı da artık bu rekabetçi kur seviyesi üzerinde hareket edemediğini, kurun bir an önce yukarıya yönlü stabil rekabet edilebilecek bir kur seviyesi düzeyine getirilmesiyle ilgili onlar da açıklamalarını ve düşüncelerini sürekli iletiyorlar. Dünya bankaları üzerinde gelen gene seçimle ilgili kur tahminleri devam ediyor. Orada Bank of America'nın tahminleri, Goldman Sachs'ın tahminleri hep birlikte bunları da sizlerle birlikte izliyoruz. 36 liradan 24 liralara kadar olan tahminler gene bankalar arasında yapılmaya başladı. Biz teknik olarak grafik üzerine baktığımız zaman dolar kurunda da yönün hala da yukarı olduğunu, Merkez Bankası'nın özellikle rezervlerinde oldukça artış gösteren bu baskılama piyasaya sürülen para miktarının artmış olmasından kaynaklı olarak da dolar kurunda maalesef ki bir gece ansızın gene şok hareketler 24 liralar seviyesine doğru da yaşayabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Arkadaşlar Bitcoin'in grafiği gerçekten çok iyi. BTC-USD paritesini takip eden sevgili dostlarımız şuradaki kırılım devam ettiği sürece de Bitcoin'de bir boğa piyasası dönemi içerisine girilmiş olabilir. Bizler 29.800 dolar seviyesinde bu Bitcoin'in hareketleri devam ettiği sürece ilk etapta 25.000
35 bin dolar seviyesine kadar buradaki hareketlerin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Burada bir formasyon gereğinde bir filama formasyonu da gene Bitcoin'de teknik olarak gözüküyor ve hedefinin 32 bin dolar üzerinde de 35 bin dolarlar seviyesine doğru bir fiyatlamayı getirebileceği unutulmamalı. Aşırı agresif, bakın şuradaki trend çizgisinin üzerinde fiyatlanmalar ve kapanışlar gelmeye başladı. Bu da agresif bir dönem içerisinde takip edeceğimiz bir Bitcoin'i bize gösteriyor. O yüzden Bitcoin'de de şu an itibariyle baktığımızda hareketler yukarı yönlü sertleşebilir. Bitcoin yatırımcısı da dikkatli bir şekilde hangi seviyelere kadar düşüşleri daha beraberinde getirebilir? Sizlerle birlikte buna bakalım. Öncelikle 1987 desteği altında gerçekten önemli bir destek. Çünkü 1987 desteği bizim takip ettiğimiz formasyonun bakın geçtiği ve kırıldığı alan. Buradaki kırılım büyük hareketin başlayacağı bir alandan geçtiği için 1987 öncelikle altın için gerçekten önemli bir destek bölgesi. Yani bu destek bölgesi üzerinde altın kaldığı müddetçe hala daha yukarı yönlü 2100 dolarlar seviyesine doğru olacak atraksiyon, yani yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. İkinci bölgemiz ise altının ons tarafında geçen, bakın şuradaki filamanın geçtiği ve buranın test edilmek istenebileceği bir alan. Burası da 1964 seviyesinden geçen bölge. Burası da ikinci kuvvetli destek bölgemiz. Yani iki tane kuvvetli destek bölgemiz var. Tabii ki bu destek bölgelerine doğru aşağı yönlü hareketler olacak mı? Bunu bilmiyorum. Tabii bu olabilir de. Fakat bu destekler aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerimiz devam edecek sevgili dostlarım. Şimdilik bizlerin izlediği hareket bu. Tabii büyük formasyonun geçtiği harekette şuradaki bölgemiz olacak. Bu da altının onsu için ileride gelmesi muhtemel bizler için arkadaşlar. 2700-3000 dolarlar seviyesine doğru buradaki hareketin devam etme olasılığı da oldukça yüksek. Bunu da hep birlikte sizlerle yakın takipte bulunuyoruz. Şimdi bu açıklanan veriyle birlikte arkadaşlar piyasalar ABD tarafı acaba tekrardan bir faiz artışına gidebilir mi şeklinde bir düşünceye kapıldı. Tabii bununla birlikte de satışlar geldi. Önümüzdeki ay itibariyle arkadaşlar, yani Mayıs ayında Fed'in faiz kararı var. Buradaki beklenti 0,25 bas puanında Fed'in bir faiz artışına gitmesi yönünde. Fakat diğer bir konuyla Fed'e bakacak olursak ABD banka iflasları biliyorsunuz piyasadaki likidite sıkışıklığından kaynaklı olarak gerçekleşmiş oldu. Yani Fed'in faiz artışlarını devam etmesi veya agresif bir şekilde faiz artışlarına devam edebilmesi piyasaların daha da kötüleşmesini beraberinde getirebilir. O yüzden Fed'in eli sıkışık bir durumda. Mayıs ayından sonra belki biz Mayıs ayı içerisinde 0,25 bas puanlık bir faiz artışına Fed gidecek olsa da sevgili dostlarım, bundan sonraki süreçler içerisinde Fed faiz indirimleri sürecine başlayabilir. Bu da altın ve gümüş tarafının oldukça hala da güçlü bir seyir izlediğini bizlere gösteriyor. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında ons altın bazlı olarak aşağı yönlü hareketler izledik. 1245 dolar seviyesi, 1245 TL seviyesi gram altında önemli bir direnç seviyesi. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman bizlerin ana hedef bölgesi 1307 Türk lirasıydı ve 1307 TL'lerin kapalı çarşı piyasasında gram altın tarafında özellikle bizler altın TL tarafında görüldüğünü hep birlikte izledik. Yani 1307 TL civarlarında kapalı çarşıda şu an gram altın fiyatlanıyor. Bankalar arası piyasaya baktığımız zaman da arkadaşlar 1245 seviyelerinde, fakat altın almak istediğiniz zaman da 1300 liraların üzerinde bir altın almanızı gerektirecek durum şu an için piyasalarda mevcut. O yüzden gram altın tarafında da 1245 seviyesi önemli bir seviye. Sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz bir seviye. 1245 üzerinde kalındıkça bankalar arasındaki piyasada kapalı çarşı serbest piyasasına yavaş yavaş yaklaşacaktır. O yüzden buradaki biz de bankadan özellikle altın yatırımı olan sevgili dostlarımız da 1300
TL civarlarını mutlaka takip etsinler. Burada önemli olan destek gene gram altın tarafındaki 1240 TL civarından geçen destek. Buradaki destek önemli. Bu desteği de sizlerle birlikte yakın takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bakalım ilerleyen zamanlar içerisindeki buradaki destekte herhangi bir değişme olacak mı? Bakalım şöyle bir de bunu çizecek, belirleyecek olursak da evet 1240 seviyesinden geçen alan önemli. Bu 1240'ın altında kapanış olmadıkça haftalık kapanışlarda gene bu seviyeyi takip edeceğiz. Yukarıda bizler için 1257 bölgesi bir direnç olarak izlenecek alan. Bunun üzerinde de 1307 TL civarına doğru buradaki hareketlerin devamı gelebilir gram altın takip eden sevgili dostlarımız için.